Herkese merhabalar, ben Tuncay Konaç. Arkadaşlar uzun zamandır video çekememiştim. Şu anda video çekiyorum. Bu videomun konusu Dubai hakkında olacak. Dubai'deki gezimi, günlük yaptığım aktiviteleri size anlatacağım. O zaman hadi başlayalım. Arkadaşlar Dubai'ye geldiğiniz zaman ilk havaalanına indiğinizde ilk girişte tabi bagajlarınızı almadan önce kontrol noktasından geçiyorsunuz. Eğer ilk seferiniz ise benim gibi pasaport zaten onay vermiyor. Onay vermediği zaman ise doğrudan gidip sim kart almayı yönlendiriyor size. Girişte ilk geldiğiniz taraftan sol ileride sim kart alınacak yer var. Türkiye'den gelmiş. Herkese merhabalar arkadaşlar. YouTube Dubai videolar serimize devam ediyoruz. Biliyorsunuz size havalimanından çıkınca sim kart verildiğini söylemiştim. O sim kartla birlikte 1 GB ücretsiz internet var ama her telefonda çalışmıyor. Benimkisinde çalışmadı. Ben taktım, kullanamadım. Tekrar yeniden alınız dedi. O yüzden onu kullanamadım. Burada tabii özellikle para bozdurmak istiyorsanız bir miktar havalimanında bozdurun. Daha sonrasında dışarılarda bozdurmaya çalışın. Havalimanında çünkü daha pahalı. Burası Türkiye'ye göre daha pahalı. Dirhem kullanıldığı için dirhemin değeri Türk lirasından daha fazla. Bu yüzden yani Türk parasını dirheme çevirdiğinizde elinizde çok az para kalıyor. Ben havalimanında bozdurduğumda 2000 lira verdim. 2000 liraya karşı 140 dirhem aldım. Burada yiyecek konusunda ise her yer helal zaten. Herhangi bir sorun yok. Her türlü yiyeceği yiyebilirsiniz burada. Özellikle bir de Türkiye'den buraya gelirken priz konverter almayı kesinlikle unutmayın. Priz dönüştürücü almayı unutmayın. Çünkü priz dönüştürücünüz yoksa burada tabi şarj edemezsiniz. Buradaki priz girişleri yani fiş girişleri 3 tane giriş yeri var. O yüzden üçlü bir şarjınız yoksa konverter almanız gerekiyor. Onu da gelmeden önce alırsanız daha iyi olur. Çünkü hepsi burada.com'da vesaire 15 liraya satıldığını gördüm. Yanlış görmediysem. Şimdi biraz da size marketi göstermek istiyorum. Fiyatları 6.95 dirhem 2 litre. Burada böyle sular var. Meyve suyuları var. Afucu suyu da var. 24.95 dirhem tabii bunların hepsi. Burada yemek yiyebileceğiniz yerler, her yerde yemek yiyebiliyorsunuz zaten. Ama havalimanında tabii ki de pahalı oluyor. Şöyle burada dondurulmuş ürünler var. Burada da yine aynı sular. Biraz önce gördüm. Hani şurada manavı göstereceğim size. Ben birazcık mandalina aldım. Burada Türkiye'den gelmiş mandalinalar var. Portakallar vesaireler. Ben daha önceden denemediğim için İspanya mandalinasını deneyeceğim. Madagaskar.
Hindistan'dan gelmiş. Türkiye'den gelen bir şey yok mu burada ya? Pineapple Filipinler. Avokado Kenya'dan. Bir tane Meksika'dan gelmiş. $1.75 salatalık. Aslında Dubai'de yaşayanlara göre Dubai'deki fiyatlar gayet uygun. Gerçekten gayet uygun fiyatlar. Patlıcan 5.25. Burada paketlenmiş sebzeler de var. Domates Arabistan'da yetişmiş. 11.95. 11.95. Burada pasta var vesaire var. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi peynir çeşitleri var. Burada da zeytin çeşitleri. Bir tane. Bu da Filistin yeşil zeytinidir. Bu Türk zeytini. Ha burada buradaki zeytinlerin çoğu Türkiye'den gelmiş. Hello. These green are all of Turkey, from Turkey. It's my country. Some country. I came from Turkey. This Yeah. one. Turkey. This one. In Dubai there is now growing olivia like this. What is it for Dubai? Arkadaşlar burada da balık çeşitleri var. Gerçekten çok güzel yani. Hello. Have a nice work. Aa, karidesler de var. Gerçekten çok güzel. Fresh. Burada da Brezilya bifteği. Brezilya bifteği ve ayağı. Daha önce görmemiştim böyle ayak satıldığını. Avustralya bifteği. Avustralya. Video çekerken de bilmiyorum bu ülkenin kurallarını bilmediğim için yani yasak mı değil mi biraz düşünmüyor değilim. Hindistan ineği. Hindistan'da inek kesiliyor mu? Falan. I'm taking video. Is it problem here? Problem? Really? Okay, so. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Burada da ekmekler var. Her çeşit ekmek burada satılıyor gördüğünüz gibi. Şu ekmek çok güzelmiş ya. Ben mini hamburger aldım ve tadına bakmak için Filistin'den gelen yeşil zeytinle diğer Filistin'den gelen siyah zeytini aldım. Tadına bakmak için merak ettim. Ayrıca buradaki fiyatlar var ya. Buradaki fiyatlar burada yaşayanlar için inanılmaz gayet uygun. Buranın asgari ücreti ne kadar bilmiyorum ama buradaki fiyatlar burada yaşayan insanlar için gayet uygun. Burada genelde Türk yiyecekleri de çok fazla var. Zaten buraya gelmeden önce otobüste gelirken şoföre sormuştum. Buradaki yiyeceklerin herhangi birisinde sıkıntı var mı? Her yiyeceği yiyebilir miyim demiştim. Helal midir diye sordu. Her yiyeceğin helal olduğunu söyledi burada. Tüm yiyecekler helalmiş. O yüzden bir sorun olmaz. Burada da yumurtalar var.
Burada da donuk ürünler. Burada da ördek. Dondurulmuş ördek. Dubai'de gerçekten istediğiniz yiyeceklere istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Her şey bu şekilde arkadaşlar. Herkese tekrardan merhabalar. Şu anda El Nahda Street'in olduğu yerdeyim. Havalimanında verdikleri sim kart çalışmadı. Çalışmadığı için yeni bir sim kart almaya buraya geldim. Şöyle de göstereyim size geldiğim yeri. Ve arkadaşlar Al Nahda Street'te her metro istasyonunun olduğu yerde kart almanız gerekiyor. Yani bir tane şu karttan almanız gerekiyor. İstanbul kart gibi aynı şekilde. Bir tane bu kartı aldıktan sonra o kartla birlikte metro, otobüs ve benzeri araçları kullanabiliyorsunuz. Taksi hariç, takside ayrıca cash ödemeniz lazım. Ben gideceğim yerlere metro ile gitmeyi tercih ediyorum. Çünkü daha uygun ve daha hesaplı bir fiyatı var. Buradan görünüyorsa Bushan diye bir mobil var. Tabelası gözüküyor. Oradan birazdan yeni bir sim kart alacağım. Sim kart bu arada yine pahalı şekilde yükleniyor. Gigabyte sayıları da az. Tabi limitsiz kullanılanları var ama onun da fiyatı çok yüksek. O yüzden ona göre hesaplayarak gelmek isteyenler gelebilir. Burada bu Al Nahda'da bu sokakta yine göstermiş olduğum şu metro istasyonunun arka tarafında Halal diye bir restoran var. O restoranda aynı bizim buradaki bir tavuk dürüm, et dürüm ve benzeri şeyler satılıyor. Tavuk dürümü sevdim. Ben tavuk dürüm ve biftek, yani hangi etten yapıldığını bilmiyorum, hangi hayvanın etinden olduğunu bilmiyorum ama et yemeyi tercih ettim. Tavuğun tadı güzeldi ama etin tadı biraz değişik geldiği için onu bitiremedim. O yüzden onu yemedim. Şu anda da gidecek olduğum yere gitmek için ön hazırlık olarak bekliyorum. Alışverişimi yapıyorum. Arkadaşlar şimdi mobil, yani kısacası telefoncudan çıktım. Sim kart almak istediğimi söyledim. Ancak onlar sim kartla bana, yani ancak Emirates, yani Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı olursam yani bu telefoncudan alabileceğimi söylediler. Ama ben Emirates vatandaşı olmadığım için metro ile bir sonraki istasyondan, yani asıl ana merkez olan Du ya da Etisalat diye iki tane sim markası var burada. Ana merkezlerinden pasaportumla birlikte alabileceklerimi söylediler. Şu anda almak için oraya gidiyorum. Merhaba tekrardan. Şimdi sim kart almak için metro istasyonunda bulunan ve sadece ziyaretçilere verilen sim kartını almaya gidiyorum. Buradaki metrolar kadın ve erkek olarak ayrılıyor. Kadınlar için ayrı. Ben yanlışlıkla kadınların oraya bindim ve bir kadın bana burası sadece bayanlar için dedi ve doğrudan erkeklerin olduğu vagona geçtim. Oradaki satıcı bana burada
Burada sim kart ofisini bulabileceğimi söylemişti. Şimdi o ofisi arayacağım. Metrodan inince hemen, burası Stadium Station. Oradan inince hemen böyle sim kart alabileceğiniz yerler var. Benahi dirimu dengan sempurna. Şu anda El Nahr Stadyum'dayız. Ve buradan gidip Burjuman'a gitmem gerekiyor buradan. Şimdi Burjuman'a gidiyorum. Orada bir sim kart mağazası varmış. Oraya bakacağım. Size ayrıntıları da tekrardan çekeceğim. Arkadaşlar ne sim kartmış ya. Burada sadece Arap vatandaşlarına her yerde sim kart satılıyormuş ama bazı belirli bölgelerde, merkezlerde ziyaret edenler için sim kart satılıyormuş. Yani diğer türlü başka yerde sim kart alamıyorsunuz. Şu anda geldiğim yer benim Burjuman. Burjuman, burada sorduğumda Burjuman'da alabilirsin dediler. Zaten Burjuman'da işim vardı, onun için gelmiştim. Burjuman'da metroda -1'e inip karşıdan alabilirsiniz dediler. Oraya bakmaya gideceğim şimdi. Birazdan metronun içerisine gireceğim. Detaylar için birazdan görüşürüz. Arkadaşlar Burjuman -1 metrosunda Etisalat'a geldim şu anda. Nasıl sim kart alabileceğimi soracağım. İçeri giriyoruz. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Hello. Hi. Where can I take SIM cards for visitors people? Up. One floor. Okay, thank you. Bir kat çıkınca ileride soldaymış. Öyle söyledi. Şimdi almaya gideceğiz. Araç kiralama yerleri, berberler var içeride. Exchange yapabilecek, yani para bozulabilecek yerler var. Diğer AVM'lerden, yani Türkiye'deki AVM'lerden biraz daha farklı tabii. SY2 de var. Sim kart yerini bulduk. İlk girişte biraz ilerledikten sonra, birinci kata çıktıktan sonra bir tane bayan parfüm vermek istedi. Tabii ben almadım ama o da sorun değil. Yarın bir gün, başka günde gelip alabilirsiniz dedi. Merhaba, şu arkamda görmüş olduğunuz yerde exchange yaptım, yani parayı değiştirdim. İlk başta 14 dirhem demişlerdi, yani 1 dirhem 14 liraydı ama tabii pazarlık yapınca 12.5 dirheme, 12.5 liraya 1 dirhem verdiler. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Yine diğer ayrıntıları da paylaşıyorum.
arkamda görmüş olduğunuz yerde de 3D oyunlar var. 3 boyutlu oyunlar. Burası Burjuman Mall'ın son katı, 4. katı. Şöyle göstereyim Ergen. Burası da AVM'nin içerisindeki sinema. Hindistan filmleri çok fazla burada. Burada ayrıca bilardo oynayabiliyorsunuz. Masaj burada var. Arkadaşlar bu Filipin yemeği. Bu arada bütün yiyeceklerin hepsi helal. Arabistan'da helal olmayan bir yiyecek yok. Buna 12.60 dirhem verdim. 12.60. Evet, tadına bakacağım. Arkadaşlar 2 tane tavuk, bir tane pirinç var. Ve bu da soğuk çay olduğunu söyledi. Gerçek çay olduğunu söyledi. Tadı nasıl ona bakacağım şimdi. Tadı fuissilerin aynı ananas aromalı olanın gibi gayet güzel tadı. Arkadaşlar burada bir pirinç var. Pirinç tadına bakıyorum. Genelde hep tuzsuz yapıyorlar zaten başka ülkelerde. Bu da tuzsuz. Ve bir de kızarmış tavuk var. Onun tadı da gayet güzel. Hemen çaya bakalım. Çay da ananas aromalı bir çaya benziyor. Onun tadı da güzel. Yemeğimi yiyip daha videoları çekmeye devam edeceğim. Arkadaşlar burada da Filistin zeytini almıştım. Söylemiştim o Filistin zeytini. Onun tadına bakıyorum şu anda. Hem Filistin siyah zeytin hem de yeşil zeytin almıştım. Tadının pek farkı yok yani Türk zeytinleriyle aynı. Arkadaşlar bu arada da mescit sordum. Mescit buranın 4. katında. Yani demek istiyorum ki Türkiye'deki AVM'ler mescitleri -1'lere koyuyor. Yani aşağılara koyuyor ama Arabistan'da genelde bütün mescitler en üst katlarda. Ayrıca çok güzel de abdest alınacak yerleri de var. Arkadaşlar her yere geldik. Şimdi iPhone fiyatlarına da bakmadan olur mu? Olmaz. Tabii ki de burada kaç paraya geliyor bakacağız. İşte buradan bakıyoruz arkadaşlar. iPhone'lara bakalım. iPhone 15 128 GB 3599 dirhem. iPhone 15 Plus, iPhone 15 düz 128 GB'lı 3199 dirhem. iPhone 15 Pro 4099 dirhem 128 GB'lı. iPhone 15 Pro Max sadece 256'lığı var, 4899 dirhem. Şöyle hızlıca bir laptop fiyatlarına da bakalım. 2399'dan başlıyor. Asus VivoBook 2099, 2799. Asus Gaming
Intel Core 7 işlemcili 5499 Rockstreak. Arkadaşlar burada yaşayanlar için gayet de uygun bir fiyat aslında. Dışarı çıkarken alarmlardan öttü. Niye öttü bilmiyorum. Dubai gezi turumuza devam edeceğiz. It's okay. It's silver lighting. This essence. Yeah, this essence pure perfume. I have YouTube channel. Really? Uh-huh. I am famous now. I'm not in famous there, but in TikTok yes. Yeah, Little- inshallah, after 1 year, 2 year, you have 1 million. 1 million. Thank you. I pray for you. This is nice. Yes, this is nice also. Thank you so much. How much is it? If someone want to buy, This one 50 dirham. 50 dirham. Yeah. But for you, I give you 2 pieces, 100 dirham. These 2 because you like. Also, I give you gift discount because you're from Turkish. You are visit here. I These see. 2 pieces 100. You have wife? Yes. Wife you have? Yes. This one. Musk Arabic with jasmine, bestseller for lady. Sabaya name. Sabaya mean lady in Arabic. Lady. This gift from me for you. I understand. This 2 pieces 100 dirham. This gift from me for you. 5 dirham. I will return the visit. I have visa Expensive? appointment. Expensive? No, I For don't know. last customer. والله Uh-huh. خلاص. This gift for last customer, not about me. Only 100 rupees, one gift. I understand. And also, خلاص, because you are what your good name? Sorry, Name what your Tuncay. You are welcome. my name is What Tuncay. what Name? any country in Turkish? Any country in Turkish? Denizli. You are welcome. This Denizli. near for Syria? Yes. Near for Syria? The board? No, it's not near. North? It's Ege. You know Ege Yeah. area? Yeah. You know Izmir, Antalya? Izmir, yeah. Yes, near. Yeah, you are welcome. خلاص. Thank you. Your mom good? Yeah. Mom? My mom is little sick. I give you small gift from me for your mom. Thank you so much. This mask Arabic special mask. This also gift from me for you for last. Only 100 dirham for. This 2 for men and this 2 for lady. 100 dirham 2 pieces. One gift for madam. 4 pieces. 100 dirham. If I have time, I will return back. Because today over. Uh-huh. Today the over. Tomorrow I finish. see. Tomorrow 1 piece 50. No over. I understand. If I time, I will come. I take 2 pieces in the half price. This one Uh-huh. and this one 50 dirham only for you. I 2 understand. pieces 50 dirham. If I if I have time, I will return. Okay. Yani you don't need now, huh? No, because I need appointment tomorrow, Yeah. so I don't know what will It's happen. pure perfume, no alcohol, no water. Huh? It's good before a break, Thank you. after shower, in the body. So Thank nice. you. Thank you for the information. خلاص. I have something for this machine. You know this machine? I know. No. You I have know. this one? Uh-huh. It's new in Dubai. So nice. Yes, I see. Thank Just you. water you need inside. Water, natural water. Any perfume you have 3 drops. I see. Close, and open, open. same smell coming for your room, for Thank your car. you. Same bakhur Arabic. Thank you. Nice. But I don't have space. Thank you. This not you need space. Wallah, 3 pieces, 104 Really, pieces. I understand. Thank you. Sağ ol. Arkadaşlar adam satayım diye uğraştı bayağı bir. Ama satın almayacağımı söyledim. Aslında ilk sadece dedi, Alman önemli değil diye çağırdı. Alman önemli değil, sadece böyle bir dene. Bak ücretsiz dedi. Denedik tabi. Ama tabi daha sonrasında da bırakmadı yani. Gideyim diyorum, vaktim yok diyorum vesaire diyorum. Hala diyor ikisini al, ikisi bedava olsun. Hediye vereyim. Şey yapayım. O yüzden son anda zorla kurtulabilir. Arkadaşlar buraya geldiğinizde gerçekten dikkat etmeniz gerekenlerden birisi de insanlar. Şöyle burada çok fazla yani satıcı vesaire gibi insanlar olabiliyor. İşportacı gibi insanlar olabiliyor. Biraz önce de aynı şey başıma geldi. Bir yerde oturursam o videoyu da onu da anlatacağım zaten. Bunun hakkında da bilgi vereceğim.
burada kimsenin yani almanıza gerek yok. Almanız önemli değil. Sadece bir bakın, dediğine kesinlikle inanmayın. Çünkü hayır istemiyorum teşekkürler deyip ayrıldığınız zaman kurtulursunuz. Direkt kurtulursunuz ama iyi tamam hadi nasıl olsa almayacağım, İyi deneyeyim dersen adamlar yani alana kadar peşinizi bırakmıyor. İlla alıncaya kadar uğraşıyor yani neredeyse. İlk önce gördüğünüz gibi 50 dirhem dedi. Sonra 40'a indi. Sonra 2 tane hediye verdi. Hani kesinlikle dikkat edin. Arkadaşlar Burjuman alışveriş merkezinin bir özelliği de otoparkın alt kısmında olması. Otoparkın tamamen alt kısmında olması. Yani ben denizde yaşıyorum. Denizde yaşadığımız yerde otopark alt kısımlarda değil. Yani alt kısımlarda oluyor ama yani genelde üst katlarda oluyor. O yüzden bu yönden de burası çok iyi. Arkadaşlar, Dubai'de en çok sevdiğim şeylerden birisi de yaya geçidinde bütün arabaların durması. Şimdi izleyin mesela. Aynen bütün arabalar bu şekilde duruyor. En zevkli şeylerden birisi de bu. Arkadaşlar şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum sizlere. Burası tabii ülkemizde soğuk olmasına ve Ocak ayında olmamıza rağmen burası 26 dereceydi bugün ve gayet çok sıcak. Hatta şu anda bunaltıcı bir sıcak olmaya başladı. O yüzden gelirken bunlara da dikkat edin. İyi akşamlar. Burada da bisikletleri park edebileceğiniz, şu ileride de bisiklet kiralayabileceğiniz yerler var. Buraya gördüğünüz gibi bisikletlerini getiriyorlar. Şu şekilde kilitliyorlar ve bırakıyorlar. Burada da galiba yeni bir inşaat yapılıyor. Burada Türk markaları da var. LC2 vesaire de gördüm. AVM'nin içerisinde. Dubai ile ilgili aklıma şöyle bir şey daha geldi. Buradaki araçların çoğu elektrikli. Bu yüzden yollarda vesaire hiçbir yerde böyle bir araba gürültüsü falan duyamıyorsunuz yani. Normalde Türkiye'de duyduğunuz kadar bir araba gürültüsü olmuyor. Taksilerin zaten hepsi elektrikli. O yüzden bu ek bilgiyi de sizinle paylaşmak istedim. Arkadaşlar burada Alhambra rezidansı var. Rezidansta da gördüğünüz gibi arabaların hepsi evin altında bir garaj var. Bütün böyle evlerin altlarında çoğu iş yerleri, evler vesaire hepsinin altlarında bu şekilde garajlar var. Aslında Türkiye'de de bu şekilde yapılması planlanıyor. Yani o şekilde de onay veriliyor diye biliyorum ama tam yapılmıyor. Tam yapılmadığını biliyorum. Burada bu şekilde rezidansların altlarında herkesin gördüğünüz gibi yerlerinde araçları var. Arkadaşlar bir yapmak istediğim hatırlatma da şu. Burada kırmızı ışıkta kimse geçmiyor yani. Yani 100 kişi bekliyorsa biri anca tek tük geçiyor. Diğer türlü trafik ışıklarının olduğu yerlerde herkes o kurallara uyuyor. Trafik geçidi ışıkların olmadığı yerlerde, sadece yaya geçidi olan yerlerde ise tabi arabalar öncelikle yayalara yol veriyor. Burada da diğer bir fark ettiğim konu ise yani korna çalan insan yok. Yani çok acil bir şey olmadıkça korna çalan insan duymadım. Geldiğimden beri herhalde galiba 2 sefer korna sesi duydum. O yüzden bu ek bilgiyi de sizinle paylaşmak istedim. Tekrardan merhaba. Çok güzel bir yer buldum. Deniz kenarı sahilde herkesin oturduğu, konuştuğu yerde. Burada lokma satıyorlar ha. Bizim lokmalardan satıyorlar ve de mısır satıyorlar. Haşlanmış mısır. Patlamış mısır satıyorlar. Düzeltiyorum ve haşlanmış da var. Hello. Good night. Do you know this is Turkish
Yes. Turkish Delight. Evet. Sen Türk müsün? Türk lokumu gördük, şimdi de Maraş dondurma. Turkish dondurma. Burada da Türkiye çok seviliyor. Türkiye kestane. Arkadaşlar burada bir arkadaşla konuştum biraz önce. Size onun hakkında da bir bilgi anlatmak istiyorum. Arkadaşlar biraz önce burada Türkmenistan'da bir arkadaşla görüştüm. Kendisi Türk lokumu satıyor. Yani Türk lokması satıyor, düzeltiyorum. Türk lokmasını görünce dedim, aa bu Türkiye'de satılıyor falan dedim, bizim lokma. Öyle deyince ben de Türk'üm abi dedi, Türkmenistanlıyım dedi. Tabi bilgi isteyenler için sordum, ne yapıyorsun, buraya nasıl geldin dedi. Buraya bir şirketle başvurmuş. O şirketler ilk 2 yıllık vizeyle burada çalıştırıyorlarmış. Bir yılı doldurduktan sonra 2 yıllık vize, 2 yıllık çalışma izniyle birlikte size çalışma vizesi alıyorlar. 2 yılda kendileri kontrat yapıyorlar. O şekilde burada kalım sağlanıyormuş. Ayrıca o şirkette çalışanlar için ise ev kirası, elektrik, su ve benzeri ücretleri ödedikten sonra 2500 dirhem veriyorlarmış. Burada normaldeki asgari ücret 10-15 bin dirhem arasıymış. Yani o şirket hem onlara vize aldığı için hem de elektrik, su ve kira masraflarını ödediği için 2500 dirhem veriyormuş. Arkadaş memnun musun diye sordum. Arkadaş memnun değilim dedi. Gidebilirsem başka bir yere gitmek istiyorum dedi. O yüzden Dubai'ye gelmek isteyen, ziyaret etmek isteyen, Dubai'de kalmak gibi düşünceleri olan arkadaşlara bu bilgi niteliğidir. Arkadaşlar bu gezdiğim yer sahil kenarı, aşağı caddesi Şeyh Halid bin Zeyd Caddesi olarak geçiyor. Burayı görmek isteyenlere duyurulur. Burada tamamen böyle eski Arap tarzı evleri görüyorsunuz. Daha doğrusu dükkan vesaire gibi yerleri görüyorsunuz. Şunu size göstermek istedim. Aslında bu tarzlar biraz da Mısır tarzı. Burada belki gündüz saatlerinde restoranlar oluyor olabilir çünkü restoran afişlerine benziyor. Şu an açık mı bilmiyorum. Tamam. Dubai'den herkese iyi akşamlar. Arkadaşlar burada da bir restoran var. İçeriye henüz girmedim. Ben şöyle yakından bir bakmak istiyorum. Hello, this is restaurant. Restaurant? Right. Pura profession. Just tour. Yeah. Just tour going. Just tour. Going around. Going 2 hours. 2 hours. How many? How much? 1%. One person. 8 dirhem. 80 dirhem. Tomorrow, 30. Tomorrow.
Now, now. No tour. Tomorrow. Just for tomorrow. Ah, yeah. Uh, 6 Just they are walking inside. chicken. Hayır, no. Just people going around. Ah, yeah, no problem. No problem. Yeah. It's okay. تقدر البصل كمان. البصل كمان. I have YouTube channel. Yeah. I have YouTube channel. Yeah, yeah. Internet. I wanna share this. Yeah. Because of that, I wanted to see. Yok. Arkadaşlar, bu çalışan arkadaş, yol gösteren arkadaş üst kata çıkmamı da söyledi. Üst kata da çıkabilirsin dedi. Şu anda çok harika bir yerdeyim. İnanılmaz güzel. Çok harika. Film. Wait 1 minute. Kita sini. Arkadaşlar burasının 60 dirhem olduğunu söyledi. Yarın için en düzeltiyorum. 80 dirhem kişi başı. 2 saatlik tur dahil. Arkadaşlar gemi turumuzu bu şekilde bitirdik. Şimdi aşağı iniyorum. Arkadaşlar kadın bir garson eşyaları götürürken zorlandı. Ve ben kendisine yardım etmek istedim. İstersen eğer yardım edebilirim dedim. O da hayır teşekkür ederim dedi. Ama siz isterseniz bir su alabilirsiniz dedi. Ben ne kadar diye sordum. Hediye dedi sadece. Ben de kabul ettim. Çok kibar insanlardı. Buraya geldiğiniz zaman tekrardan söyleyeyim. 2 saatliği 80 dirhem. 2 saat deniz turu 80 dirhem. İçeride yiyip içebiliyorsunuz. Restoranda var. Arkadaşlar bu arada bu üzerine tahtalar konulmuş. Eski evlerde böyle hasırdan yapılan çatılar gibi böyle. Filmlerde gördüğümüz gerçekten çok güzel. Çok eski bir tarihi bir koku katmış binalara. Şu şekilde turuma devam ediyorum. İleride de kapalı çarşı var. Alışveriş yapılan yerler, orayı da çekeceğim. Arkadaşlar burası da buranın pazarı. Burada satılan kilimleri, kıyafetleri görüyorsunuz. Geleneksel kıyafetleri. Burada da eski bir çeşme var. Çalışıyor mu bilmiyorum ama. Çalışıyor gibi duruyor ama. Çalışıyorsa bir deneyeceğim. Maalesef çalışmıyor. Konuştuğum Türkmenistanlı arkadaşı burada pazar olacağını söylemişti. Pazar kurulduğunu söylemişti.
Şunlardan bir tane almak istiyorum. Dönüşte tekrar denedik. Şu an biraz kalabalık gibi gözüküyor. Arkadaşlar gezimize devam ediyoruz. വലിയൊരു ഷിപ്പില്ലേ? 60 dirham, everything inside, eat food. Pure soft drink, tea, coffee, juice, one Egyptian dance, Tanura show, Egyptian dance, Dance. What kind of dance? light show. The whole dance? Yeah, Oh, really? Is it not forbidden here? Egyptian dance. Egyptian dance. Same like light show, light. Light. Ah. I see. Arkadaşlar burası geldiğim yolun devamı. Gezmeye bu şekilde devam ediyoruz. Normal smoothie'ler, içecekler. Buralar genelde alkolsüz oluyormuş ama buralarda gündüzleri restoranlar oluyormuş. Şu anda aksesuarcı. Burası da mescit. Burası da kahve satılıyor. This is restaurant. Huh? No nothing. Empty. Okay. Burası da güzel ama boşmuş. Zemin katı ve üst katı diyor boş. Kullanımda değil. Herhangi bir şey yok. İçerisi bomboş bir yer diyor. Görevli arkadaş. Burası herkes bunu görmeye geliyor. Girmek tehlikelidir. Çocuklarınızla uzak tutun yazıyor. Başka bir şey yaz. Her gelen de buraya bakıyor. Merak ettim ben de. Böyle bir gezdirme turu da vermişler. Yeniden bir mescit ve lavabo.
Arkadaşlar buradan devam ediyorum sizlere göstermeye. Anlatılacak pek bir şey olmadığı için burada anlatmıyorum size. Kafanızı şişirmek istemiyorum. Belki aralara müzik atabiliriz. Videoyu yayınladığımız zaman. Burada zaten restoranlar var gördüğünüz gibi. Şu anda bu yukarı tarafta herhangi bir restoran var mı bilmiyorum. Ama genelde çoğu bunların boş. Arkadaşlar biraz önceki videoda da gerçi konuşmalar geçti ama ben size onun tercümesini yapayım. Orada konuştuğum Hindistanlı arkadaş gemide kaptanlık yapıyormuş. Gemide kaptanlık yaptığından bahsetti. Türkiye'ye vize almakta zorlandığından bahsetti. Ben ne kadara götürdüğünüzü, içerisinde fiyata nelerin dahil olduğunu sorduğumda 60 dirhem 1 saat gezdirdiklerini, içeride yiyecek, içecek, dans ve her şeyin içerisinde dahil olduğunu söyledi bana. Dahil olanlar bir şeylerden birisi de dans olarak belirttiği şey Mısır dansı var dedi. Işıklarla birlikte, güzel bir ambiyansla birlikte yapılan bir dans var dedi. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Hakiki baklava ve kafe. Arkadaşlar biraz önce burada çay içtim. 8 dirheme Türk iş çay. Aromalı bergamotlu bir çaydı. Ben genelde bergamotlu içmiyorum. Buradaki arkadaşlar buranın sahibi Türk olduğunu söyledi. Buradaki çalışanlar çoğu da zaten Türkçeyi biliyordu, iyi konuşuyordu yani. Burada patronların da çok sevdiklerini söylediler. Ayrıca kapatma saatleri çoktan gelmiş olmasına rağmen beni misafir etmeye devam ettiler. Yani ben oturdum burada, telefonumu verdim, şarj ettiler. Sağ olsunlar. Çinli ya da Japon bir bayan daha vardı burada galiba, yetkili kendisi. O dedi ki biz kapatıyoruz. Ama dedi siz isterseniz oturmaya devam edebilirsiniz dedi. Herhangi bir sorun yok dedi. İstediğiniz kadar oturun dedi. Sağ olsun, çok yardımcı oldu o konuda. Telefonum şarjı bitmişti. Telefonum şarjını da %57'ye kadar doldurdular sağ olsunlar. Herhangi bir şekilde bana yani benim olduğum masaya dahi bakmadılar yani. Başka restoranlarda vesaire olduğu gibi. Hani git tarzı, artık git tarzında derler gibi bakmadılar. O yüzden size de bunu anlatmak istedim. Ayrıca arkadaşlar Hindistan'dan ve Dubai'den gelmişler çalışmak için. Nasıl geldiklerini, hangi yöntemleri kullandıklarını, hangi vize turuyla geldiklerini, nasıl çalışma vizesi alabildiklerini, her şeyi detaylıca öğrendim. Sizlere de bunu eğer isterseniz aktaracağım. Arkadaşlar geldiğim yönden geriye doğru gidiyorum artık. Arkadaşlar tuvalette gösterilmez ama size buranın tasarımı için, yani sırf tasarım için tuvaletleri de göstereyim. Arkadaşlar biraz önce bir kişiyle konuştum. Burada doğmuş kendisi ve kendisine
buradaki size göstermiş olduğum mimari yapıların ne kadar güzel olduğundan bahsettim. Onlar dedi ki evet dedi. Bunlar yeni bir yapılar. Yeni yapıldı ama kültür korunarak yapıldı, yani geleneksel tarih korunarak yapıldığını söyledi. Ve benim hoşuma gittiğini duyunca ve arkadaşlar buradaki başkan olan, yani prens olan, başkan olan kişilerin Şeyh Muhammed, Şeyh Said gibi insanların doğdukları yeri gösterdi bana. Yerin nerede olduğunu gösterdi ve oradaki yapıların buradan daha geleneksel olduğunu ve o yapıların da eski olduğunu, günümüze kadar geldiğini söyledi. Birazdan gidebilirsem oraya da gidip videolar çekeceğim. Gidemezsem yarın sabahtan gider videolar çekerim. Sizlere onları da göstereceğim. Arkadaşlar şuralarda oturuyordum. Biraz önce ileride. Güvenlik görevlisi dedi ki yani burası birden sonra mı? 12 sonra kapandığını söyledi. Yani buralarda oturulmuyor. Tabi bunlar oturuyor ama buraya da belki daha henüz kapanmamıştır. Tam buralarda oturmak da yani yasak oluyor belli saatten sonra. Onun da size bilgisini vereyim. Arkadaşlar şimdi Halife bin Zayed caddesinden ileriye doğru gittim. Burada gördüğünüz gibi hostel ve oteller var. Onları da size birazdan göstereceğim. Ve şöyle bir şey fark ettim. Bu arkadaşlar çay. Ama üzerinde kahve var. Ve tadı da çay gibi. Ve burada da sigara böreği tarzında bir şey var. Buna 2 dirhem verdim ve çaya da 1 dirhem verdim. Toplam 3 dirhem verdim. Atıştırmalık için. Şimdi kendime bir hostel aramaya gidiyorum. Hostel bakacağım. Arkadaşlar biraz önce yediğim şeyin ne olduğunu tam olarak bilmiyorum ama böyle baharatlı, acımsı, tatlı bir şey vardı içerisinde. Ve tadını beğenmediğim için yani yiyemedim, bıraktım. Ama çay tadı gayet normal yani. Onu da pek sevmedim ama yani en azından içilebilir. Bu arada da ben her şeyi yemem. Yani her şeyi çok fazla yemem. Belki sizin hoşunuza gidebilir, bilmiyorum. Arkadaşlar buradan gözükmüyor ama ileride kriket tarzı oyun oynuyor Hindistanlılar. Ellerinde sopalarla kriket tarzı oyun oynuyorlar. Arkadaşlar gece geç saatlerde sadece Hindistanlılar oluyor sokakta ve sabahlara kadar geziyorlar. Bazen böyle oturuyorlar. Buranın kuşları da hiç kaçmıyor. Arkadaşlar burada West Zone ya da Day to Day isminde 24 saat açık marketler var. İhtiyacınız olduğunda bu marketlere bakabilirsiniz. Ayrıca metrolar gece vakitlerinde 11'den sonra 11-11.30'dan sonra kapalı oluyorlar. Çünkü zannediyorum ki evsizler veya homeless'lar ya da dışarıdan gelen insanlar metrolarda konaklamasın diye yapıyorlar bunu. Şimdi elinizdeki Simpaş gibi ama burada büyükler değil. Burada gördüğünüz gibi kırmızı ışıkları bekliyoruz. Burası da Afganistan kebap restoranı. Burada spalar var, masaj salonları, restoranlar, kahve dükkanları. Bu yol biraz değişik yani. Az önceki gibi değil mi?
Arkadaşlar sabah geçerken dikkatimi çekti. Erkek ayakkabılarında bir alana bir bedava. Arkadaşlar bazı YouTuber'ların dünyanın en pahalı suyu, en güzel suyu dedikleri sudan aldım. Fiji suyundan. Tadına bakıp deneyeceğim. İlk kez içiyorum. Arkadaşlar şimdi o Fiji suyundan içeceğim, tamam. Şimdi suyu deniyorum. Tadı bu arada gayet güzel. Arkadaşlar bu içtiğim su gerçekten tadı harika. Arkadaşlar şimdi 2.25 dirheme aldım. Mango suyunu içip deneyeceğim. Asitliymiş tadı biraz. Gayet güzel. Tadını çok beğendim. Burada bir de alkolsüz biralar satıyorlar. İçinde tamamen alkol yok. Sıfır alkol. Onları da size göstereceğim. Arkadaşlar Dubai ile ilgili öğrendiğim bir kural ise kırmızı ışıkta geçmenin cezası 4 milyon TL. Eğer biriyle kavga edip dalaşırsanız onun da ve karşı taraf sizden tazminat alırsa onun da değeri 4 milyon TL. Ve de eğer kralın veya ailesine herhangi bir hakarette bulunursanız onun cezası 16 milyon TL. Buraya gelirken dikkatli olun. Kimseyle kavga etmeyin. Dubai kavga, hakaret bu tür konularda çok sıkı. Arkadaşlar burada da farklı kültürlerden yemek çeşitleri mevcut. Meksika, Hindistan. Ama Hindistan yemeklerini hiç tercih etmiyorum. Ben hiç sevmiyorum. Arkadaşlar buraya da sonra Filipin restoranıymış. Yemekler ve yiyecekler burada yaşayanlara göre çok ucuz. Ama Türk parasıyla çevirdiğimiz için bize çok pahalı. Bir dirhem burada pazarlık yapmazsanız 14'e, pazarlık yaparsanız 12'ye bozuyorlar. O yüzden pazarlık yapmayı unutmayın. Ve de genelde havalimanından bozdurmayın. Dışarıdan bozdurun derler. Burada ise tam tersi. Havalimanında bozdurun ama dışarıdan bozdurun. Burada da Hindistan ve Çin restoranı var. Aynı şekilde Güney Hindistan'da Çin restoranı var. Yine Hindistan var. Hindistan restoranı. Burada böyle küçük küçük büfeler de mevcut. Büfe tarzı restoranlar mevcut. Hastane. Burada da Hindistan ve Çin restoranı var. Aynı şekilde Güney Hindistan'da Çin restoranı var. Yine Hindistan var. Hindistan restoranı. Burada böyle küçük küçük büfeler de mevcut. Büfe tarzı restoranlar mevcut. Hastane. Arkadaşlar burada bir berber gördüm. 15
Burada mesaj kesiyoruz. Arkadaşlar burada da ilk kez daha kedi gördüm gördüğümden beri. Yiyecek istiyorsun galiba ama yiyecek yok maalesef. Gitmeme izin ver hadi. Yiyeceğim yok ki. Yani olabilecek bir yerim olsa da alırız. Yumurta 11.80 kırmızı 15 tane. Beyaz 13.60. 30'lu 21.75. Medium 50-60 gram. Büyük boy var mı? Medium large. Large 24.60. Large da 60 gram ve üzeri diyor. Burada altın yumurta yazmışlar. 37.90. Arkadaşlar bugün yani ben buradaki restoranları pek beğenmiyorum. Ben Hindistan usulü olsun, Filipinler, Filistin, Chinese falan filan. Ben bu tür mutfakları pek yemiyorum yani. Benim midem kaldırmıyor. Ben yiyemiyorum. O yüzden sadece Türkiye'de olan normal her şey içinde olmayan sade kızarmış bir tavuk aldım. Ve meyve suyu aldım. Portakal suyu aldım. Ve 2 tane de normal tereyağlı ekmek satın aldım. Pişirilmiş. Orada pişiriyorlar canlı olarak. Sadece bu kadar şey aldım. Ve kaç para ödemişiz bakalım. Arkadaşlar şimdi bir tane portakal suyu aldım. 500 mililitre. 2.90. Bir tane çikolatalı kek aldım. 1.80. Bir tane burada da poşet paraylaymış bu arada. 0.25 dirheme bir poşet. Tandır roti dediği ikili ekmek var. Ondan bir tane aldım. 3.20 3.50 ve de kızarmış tavuk aldım. 16.90 toplam 25.35 tuttu. Burada dışarıdan gelen insanlar 3.000 ile 4.000 dirhem arasında maaş alıyorlarmış dışarıdan gelenler için sadece. Normal vatandaşlar 10-15 dirhem para alıyorlarmış aylık olarak. Buradan gelen insanlar için de, burada yaşayan insanlar için de gerçekten çok ucuz. Fiyatlar gayet uygun ama bizim için ise tabi bir dirheme 12 TL para verdiğimizi düşünürsek yani 10 liradan olsa 25 dirhemi 10 liradan bile düz hesaplasak 250 lirayı buluyor yine. Dışarıdan bile gelsek Türkiye'deki fiyatlara rağmen yine ucuz olmasına rağmen yine de bizim için burada pahalı. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like Burada da hediyelik eşyalar satılıyor. Ben de bir tane magnet aldım. Hem dirhem tanesi.
Arkadaşlar biraz önce magnetleri aldığım yerdeki kişiye Tayyip Erdoğan tanıyor musun? Tanıyorum dedi. Tabii ki de tanıyorum. Bizim ülkenin Cumhurbaşkanı dedim. Ondan sonra dedi seviyor musun Tayyip Erdoğan'ı falan. Kendi diyor Cumhurbaşkanlarını tanıyor musunuz diyor. Tanımıyorum dedim maalesef. Arkadaşlar burada da imzalamış forma var. Aynı böyle filmlerde gördüğümüz gibi. Mısır, Arabistan taraflarına koşuşturan adamlar birbirini kovalayan adamlar. Aynı o şekilde filmlerdeki gibi. Burada güzel bir film çekiliyor ya. Dubai'de saatin günün ilk ışıkları, ilk saati nasıl deniyordu unuttum uykusuzlukla. Günün ilk saatleri. Ve ezan okuyor. Arkadaşlar burada kurallar katı. Burası Türkiye gibi değil. O yüzden yaya geçidinden geçiyoruz. Ve arabalar böyle duruyor. Ve yol boş olsa da kırmızı ışıklarda durmak zorundayız. Cezası var. Yayalar için var mı bilmiyorum ama arabalar için 4 milyon TL olduğunu biliyorum. İnşallah ezansız size geliyordur. Hayır, ışık yandı. Şu anda geçebiliriz. Arkadaşlar sabah namazı için camiye geldim. Ayakkabılar burada dışarıda oluyor. Devam ediyorum. Çok güzel. Arkadaşlar burada cami tuvalet. Bu şekilde şadırvanlar. Taharet muslukları var. Güzel. Güzelce yapıyoruz. Not forbidden, right? Not forbidden. Arkadaşlar ayakkabılar böyle çıkıyor. Herkese Dubai'den günaydın. Gündüz vakti ay hiç bu kadar parlak görmemiştim. Hala ışığı yansıtmaya devam ediyor. Arkadaşlar şu anda metro ile Burj Khalifa'nın olduğu yere gidiyorum. Metrodan indim. Yaklaşık bir bayana sorduğuma göre yaklaşık 15 dakika sonra Burj Khalifa'ya ulaşmış olacağım. Burj Khalifa'nın olduğu yerde şurada çift katlı yollar geçiyor. İşte Burj Khalifa. Birazdan görmeye gideceğiz. Kelak kau telah dewasa, benahi dirimu dengan sempurna, karena logika dunia lupakan
akan segalanya. Rayuan hampa menggoda. Arkadaşlar şimdi size Burj Khalifa'yı göstereyim. Dünyanın en uzun yapısı. Telefonu dahi sığmıyor. Mas não demora a pessoa tão grande assim, né? Arkadaşlar sizleri şimdi Burj Khalifa'yı gezdirmek için buraya kadar geldim. Burj Khalifa birazdan göstereceğim 4 Nisan 2010 yılında inşasının tamamı bitmiş ve adını Zeyd Halife Zeyd bin El Nahyan'dan almıştır. İşte dünyanın en yüksek gökdelen ünvanına sahip olan Burj Khalifa işte bu. Ve biz de neredeyiz? Burj Khalifa'nın önündeyiz. Arkadaşlar turumuzu devam edeceğiz. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz Emirates yani Burj Khalifa'nın sahibi Emirates Properties'dir. Bunu da size ilk olarak veriyorum. Arkadaşlar çok inanılmaz bir bina. Kadranlara sığmıyor, pozlara girmiyor. Öyle bir bina. يفرحك نصفي ونصفي في بداية الهوى غناك وامر الله غاية أنت مقبول العمر لاجي ولا Arkadaşlar hala Burj Khalifa'nın yanındayız. Şöyle tekrardan kendimi göstereyim. Burj Khalifa'nın olduğu yerdeyiz. Burj Khalifa'ya giriş 25 dirhem. 25 dirhem veriyorsunuz, bir kart alıyorsunuz, sadece giriş yapabiliyorsunuz. Peki Burj Khalifa'da neler var? Burj Khalifa'nın içerisinde rezidanslar, iş yerleri, restoranlar, yüzme havuzları, spor salonları, aklınıza alabileceğiniz, aklınız ve hayalinize gelebilecek her şey içeride var. Ama sadece içeride dolaşmak dahil
Bu kapılardan geçmek için 25 lira. Burada kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dubai'nin en ünlü, famous mekanlarını sizinle paylaşmaya çalışacağım. Videoya abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar size şöyle bir ek bilgi daha vereyim. Burç Halife'ye ulaşabilmek için, yani bu mekana gelebilmek için metro ile geleceksiniz. Takside gelir ama en uygunu genelde metro. Ben metro daha hızlı olduğu için onu tercih ediyorum. Size de onu tercih edin derim. Buraya geleceksiniz metro ile. Nereden gelirseniz gelin, önemli değil. Metro ile buraya geleceksiniz. Ve geldikten sonra bir AVM'nin, köprülerden geçip bir AVM'nin içerisine çıkacaksınız. O AVM'lerden 2-3 kat aşağı inip sağa gidip sola gidip ileriye gittiğiniz zaman neredeyse 1-2 kilometrelik yürüme mesafesi sonucunda bu görmüş olduğunuz yere ulaşabileceksiniz. Size ayrıntılı ve en ince ayrıntısına kadar anlatmaya çalışıyorum her şeyi. Gelmek, görmek isteyenler için bir tecrübe olsun diye. Şimdi gene ben turuma devam ediyorum. Ara ara videoları böyle keseceğim. Ama önemli gördüğüm, güzel gördüğüm yerleri, ilginç gördüğüm yerleri sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Are you cleaning? Cleaning the pool? Cevap versene lan. Gel gel bir şey. İşte arkadaşlar Burç Halife'nin bahsetmiş olduğum giriş kapısı burası. İşte bu giriş kapısına giriyorsunuz. Buralara geçiyorsunuz. Arkadaşlar yemyeşil bir alan. Dubai'nin bayrağı. Arkadaşlar yemyeşil bir alan var ama yapay. Gerçek bir yetişirlik değil. Geçen Dubai'ye gittim. Arkamda Burç Halife falan. Arkadaşlar hala gez Burç Halife'nin etrafından ayrılamadım. Su çok berrak. Suyun bu kadar berrak ve temiz olmasının sebebi 7/24 mavi kıyafetli işçilerin, hatta bakın şurada da var. Denizin içerisinde, havuzun içerisine girmişler hatta. 7/24 bu arkadaşların bunları temizlemesi. Bunların bu şekilde temiz görünmesinin sebebi hep bu arkadaşların temizlik yapması. 7/24 hem burada bakın, hem içeride, hem de etrafta. Yani bu havuzun etrafında temizliği yapıyorlar. Böyle bu şekilde temiz görünmeye devam ediyor. Çünkü bir tane mesela çöp düşmüş şuraya. Göstereyim size. Gözüküyor mu buradan? Aynen şurada bir tane çöp var.
Mesela bu düşüyor. İster istemez bir sürü insan ziyarete geldiği için düşüyor. Hemen elinde balık yakalama türünden file olan arkadaşlar gelip bu filelerle bunları topluyor, temizliyor. Come here. Still. I'm gonna give you the view. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi büyük bir kayak sahası var. Sadece hokey de oynanıyor galiba. AVM inanılmaz derecede büyük.